Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fıtık Özel 4. bölümde bugün Last of Us 2. sezonu konuşacağız. Alp'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teknik aksaklıklardan sonra. Evet, Alp'i delirttiler. Alp şu an Red Hulk gibi girecek videoya. Alev falan atacak. Red O Hulk derece gibi abi. sinirli. Savage Hulk. Son haberlerden sonra. Konuşacağız inşallah. Evet arkadaşlar, maalesef Last of Us sezon 2 konuşacağız. Neden Evet. maalesef olduğunu az sonra 35 dakika boyunca Aynen. anlatacağız büyük Ben ihtimalle. izlememekte direndim zaten biliyorsun. Yani sen Evet. beni zorladın yani. Ya çok inat ettin belli bir noktaya kadar. Neden Ama haksız da izlenmemeli? değilmişim değil mi? Aynen. O konuda da haklısın yani. Bir şey diyemem. Evet. Nereden başlasak o kadar bilmiyorum ki. Öncelikle şuradan başlayalım. Yani ilk sezona göre izlenebilirliği kesinlikle çok düşük bir sezon. İlk Kesinlikle. sezon bence kesinlikle, ben daha girişte söylüyorum. İlk sezon 9-10 bandında çok kaliteli bir sezondu benim için. İkinci sezon aşırı beklediğim bir sezondu. Ama ilk bölümden son bölüme kadar 1-2 bölüm harici, zaten 7 bölümdü. Harici. İlk bölüme de aynen 2 ve 6. bölüm harici İlk bölüm inanılmaz fena değil diyeyim. Yani bu 2 bölüm dışında kesinlikle asla bekleneni veremeyen, ulan nasıl bu yazar ekibi ilk sezonu çekti ya da ikinci sezon ekibe ne oldu, oyunculara ne oldu dediğim bir sezon oldu. Çoğu şeyini çok vasat buldum. Yani aklınıza gelebilecek bütün ögeler, işte çekimler, aksiyon, özellikle diyaloglar, oyuncu performansları, kurgusu, bölüm dağılımı, birçok şeyi çok böyle yersiz, nasıl bunu yapmışlar, nasıl düşündüler falan diye izledim. Alp bana göre daha yeni izledi. Alp'cim bir genel fikrini alayım, sonra madde madde ben buradan seni yönlendireceğim. Tamamdır abi. Moderatörlüğünü yap. Ya şöyle, cidden çok yeni izledim ve bir oturuşta izledim sayılır. Ama şöyle çok nötr izlemeye çalıştım gerçekten. Ben ikinci oyunu da öyle oynadım. Hani spoilerları yemiştim çoğu insan gibi. O dönem hızlı sızmıştı daha oyun çıkmadan önce falan. Ama ben o spoilerlara rağmen bile çok nötr oynamaya çalıştım. Çünkü bu tür hikayelerdeki bu controversial şeyleri severim ben. Hani iyi işlenmiş olsun, kötü işlenmiş olsun. O ayrı bir konu. Ama daha iyi yönden bakmaya çalışırım diyeyim. Buna da öyle şey yaptım. Ben çok 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 kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama ilk sezona göre abi gerçekten dediğin gibi oyunculuklar olsun, bölümlerin işte senaryo aktarımı olsun. Kesinlikle çok fazla aşağıda abi. Her konuda ya. Ya müzik kullanımı bile bence öyle. Kesinlikle doğru. Müziği unutmuştum bak ben. Bak gerçekten ben ona da dikkat ettim. Şimdi o müzikleri oyunda da dinliyorsun. Tamam mı? Sonra o sahneler geliyor aklına. Böyle anımsıyorsun. Çok şey parodi gibi anladın mı? Çok kötü Hani ya. kullanmak için kullanmışlar. Çoğu sekans öyle. Neyse abi gireceğiz detaylı. Öncelikle ya ben genelden özele doğru gireceğim. Bilmiyorum, bu şekilde düşünün. Abi ikinci sezonun benim için en büyük eksiği, ikinci sezonda baba zombi yok. Yani bu Bir dizi... dakika şunu bir ekleyelim pardon. Ekle öyle Ben başla. iki oyunu da oynadım. Sen ikisini de izledin değil mi? Aynen. Bunu da Hatta belirtelim. şöyle oldu. Bütün detaylarla Alp dediği gibi 2 oyunda oynadı. Ben ikisini de izledim. Alp bir anda izledi diziyi. Ben hafta hafta takip ettim. İlk sezonu da aynı anda izlemiştik Alp'le. Bu konuda hani çok farklı şeylerimiz var yani. Çok farklı yerlerden bakıyoruz kendi açımızdan. Bu konuda da kıyaslama açısından bence olumlu bir yerdeyiz. Yani hepimiz farklı tarzda Aynen, tükettik kesin. bu içerikleri. Dediğim gibi az önce dediğim yerden tekrar alıyorum. Bu sezonun benim için en büyük handikaplarından biri zombi aksiyonu ve zombi kavramının eksikliği. İlk sezonda ne kadar oyundaki belli bölgelerde ağır atlamalar yapsa da, yani belli bölgeleri işlemese de, belli bölgeleri göremesek de en azından aksiyonu olsun, bize soktuğu atmosfer olsun, özellikle tasarımlar olsun çok güzeldi. Birinci sezon yani belli noktalarda böyle ağzımın suyu aka aka izledim. Televizyona böyle girecektim yani. Çok beğenmiştim ilk sezonu. İkinci sezonda abi şöyle yani gözümün önüne geçiriyorum. Asla bir sahne gelmiyor. Bir tek az sonra özele giderken söyleyeceğim. İkinci bölümdeki sahneler harici. Oradaki sahneleri çok beğendim. Onun dışında asıl bize Ellie Dina dinamiğini verecek, dizinin genel aksiyonunu yansıtacak orta bölümlerde 3, 4, 5. bölümlerdeki aksiyon deli kötü. Yani böyle bir şey olamaz. Ben kesinlikle kabul edemiyorum bu seviyede, bu paralara çekilen, bu kadar fazla insanın uğraştığı ve bu kadar iyi oyuncuların oynadığı bir dizide bu aksiyon sahnelerini bu kadar yavan hissettirmesi çok dezavantaj olarak görüyorum ikinci sezonda. Aksiyonla ilgili fikrini alayım. Abi aksiyonla ilgili şöyle. Tabii ki de bu sezon ve oyun itibariyle insan düşmanlar daha fazla olacak. Daha ön planda. Çünkü yeni yeni klanlar görüyoruz. İşte ilişkiler görüyoruz vesaire. Buna okeyim. Ama dediğim gibi bunun daha homojen olması lazım. Yani koskoca Seattle'a gidiyorlar, tamam mı abi? Oğlum bir şey, yüz ölçümüne bakabilir miyim ya? Seattle'ın abi, yüz Allah ölçümüne aşkına. bakabilir miyim ya? Yüz ölçümünü boş ver. Nüfus yoğunluğuna bak. Abi nüfus yoğunluğu 800 bin.
İnsan. Hayır hayır. Bak yoğunluk diyorum. Düşükmüş lan. Bilmiyorum. Şimdi yüz ölçümüne bakacağım. Hemen ona böl. Ya agam neyse çok önemli Önemli değil değil. de. Değil. Tamam mı? Daha çok görmemiz lazım. Anladın mı? Bir tek zombileri gördüğümüz yeraltı sahneleri. Ki orada bile tek Tek tük ve güzel değil. güzel Yani değil abi. Evet. tek tük olur Tek ama güzel bir öyle eklenti var zombilere. Oyunda böyle bir şey yok diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Yani oyun oynayalı 4 yıl oldu. Tamam. Yani mutlaka yanlış bilgi unuttuğun vereceğim olur burada. agam. Yani onu söyleyeyim baştan. Akıllı zombiler yok diye hatırlıyorum. Aa, Bak bu bak güzel doğru. eklenti. Ama devamı gelmedi. Hiç işlenmiyor ki abi. Hiç işlenmiyor abi. Ben ilk gördüğümde aa falan oldum. O ilk Ellie'yi yakalıyor ya. Aa dedim ulan ne geliyor falan. Sonra bir yere bağlanmadı. Ya yeni sezonda mutlaka onu bağlarlar. Ama bir tık havada kaldı. Hani biraz daha bir görmek isterdim. Üstüne Ya düşünsem iyi aga olurdu. bu sezonu geçiş sezonu olarak nitelendirmiyorum ben. O yüzden eleştirilerim biraz Geçiş sert sezonu olacak. diye bir şey yok abi. Çünkü buradan sonra full Abby'yi göreceğiz. Evet yani 3. sezona geçeceğiz ve hani Abby'nin hislerini paylaşabilmemiz için Abby'nin Ellie'nin gözünden de görmemiz lazım. Yani nasıl anlatabildiğim şu an tam emin değilim ama hani Ellie perspektifinden hikayeyi bir gerçekten hissetseydik Abby perspektifine geçtiğinde daha da yükselirdik hikayeye gibime geliyor. Kesinlikle abi. Hatta oyunda da çoğu insanın yaptığı eleştiri ki haklılar da. İlk Ellie'yi oynuyorsun oyunun yarısına kadar. Sonra Abby'yi oynuyorsun. Düşürüyor insan anladın mı? Çünkü ilerliyorsun kronolojik olarak da. Sonra hop tekrar başa dönüyorsun. O bir şey yapıyor. İnsanı düşürüyor otomatik. Burada da bunu izlemişler. Bence öyle yapmamalılardı. Çok Ya daha iyi abi olurdu. her şeyi aynı yapma işi çok olumlu olmuyor bazen. Yo, o her şey aynı Şimdi değil abi. Yani değiştirdikleri şeyler de hayır var. ben genel olarak söyledim ya. Biz dizinin değiştirdiği olumlu olan şeyleri geleceğiz. Hı Şu hı. anda hatta o kısma geçiyorum. Bölüm olarak değerlendirme açısından sevdiğim bölümleri soracağım ve sana sevdiğim bölümleri soracağım. Ben abi dediğim gibi 2 ve 6. bölümü çok beğendim. 2. bölümde Joel'un ölümünü birazcık değiştirmişler. Daha iyi yapmışlar. Özellikle Yine bence kusursuz değil. kesinlikle yani en azından yanına Dina'yı eklemeleri, Aynen Tony vardı oyunda. Dina'nın seslenip Abby'nin o şekilde Joel'u tanıması. Onun yanından da şehirde olan o zombi kaosunu Çok iyi görmemiz eklenti. Orada mesela bayağı kesinlikle geriliyorsun. 10 numara eklenti yani. Evet. 2. bölümün sonunda ben dedim ki oh be inanılmaz falan dedim. Ondan sonraki bölümlerin belki de normal olması beni ekstra düşürdü. Çünkü 2. bölüm bence çok iyi bir bölüm. Oyunun üstüne çıkabilmiş bir bölüm. Bu çok önemlidir Kesinlikle yani bence. orada mesela bak kaç not aldım. Neler var abi mesela ikinci bölümde gördüğümüz. Mesela Dina ile Joel'un arası daha iyi oyunda. Hani o intikam şeyini biraz daha şey katıyor. Yani sırf eli gidiyor ben de peşinden gideyim gibi değil de hani Joel'u ben de seviyorum. Ben de intikam almak istiyorum şeyini daha iyi veriyor dizi burada. Kesinlikle doğru. Tabi bu ikinci bölüm üzerinde sonra bunlar teker teker düşüyor. Bu iyi bir eklenti. Terapisti Joel'un. Aynen. Ben oyunda hatırlamıyorum. Belki vardı çok kısa vardı. Hatırlamıyorum valla yalan olmasın. Bence iyi eklenti. Terapist cidden çok iyi eklenti. Aynen. Ve terapistin kocası. Bu 6. bölümde sonuçlanıyor. Evet Şeyin. doğru. Flashback bölümümüz. Aynen. Abi ikinci bölümde bir de şey çok iyi. Abby'nin horttan kaçışı çok iyi abi. Evet Oyundakinden abi. bile daha gerici yani. O şeyleri falan, telleri falan böyle şey yapmaları, yırtmaları falan. Hele bir Çok sahne güzeldi. vardı. Elini sokuyor zombi böyle. Hatırlıyor Evet musun? çok Böyle güzel. çok Hatırlıyorum. güzel. O gerçekten dizinin en böyle en akılda kalıcı işte zombi sekanslarından biriydi. Onun dışında küçük bir farklılık. Jesse ve Ellie gidiyor. Esrar şeyine. Evet Odasına. doğru. Yani bu çok öyle şey bir fark. Yani majör bir farklılık değil. Kesinlikle bence de. Ondan sonra burada dedik ya işte daha duyarlı zombiler falan. Abi bir anda o da açıklanmıyor işte ama bir anda şeyi değiştiriyorlar. Rota değiştiriyorlar. Hatırlıyor musun onu? Duvarın öbür tarafına doğru. Evet. Tommy diyor ne oluyor falan. Hepsi oraya doğru koşmaya başlıyor. Ama onların oraya doğru koşmasını sağlayan ne? Ben görmedim. Yok. Yok değil Yani mi? tamamen o an öyle gelişiyor gibi olmuş birazcık. Köpekleri görüyoruz. Köpekler büyük rol oynuyor. Zombileri indirmede falan. Bir oyunda da böyleydi. Hatta bayağı hoşuma gitti. Benim de hoşuma gitti köpek detayı. Bölümün sonu Joel'un şeyini sürerlerken cesedini çok güzel bir sahneydi o. Hatırlıyor musun? Karnı sürüyorlar. Abi orada şey çalıyor. Rudy Valley çalıyor tamam mı? Onu da şey söylüyor. Orijinal aktris söylüyor. Ellie'yi oynayan. Abi orada Bella dedim Ramsey ki reis. hayır. Ha şey pardon. Ashley Johnson söylüyor. Ah tam Abi Ashley orada dedim Johnson ki söyledi. gerçekten yani abi şu kastı bir şey yapsa mıydınız dedim. İlk orada dedim abi. Şimdi hatta buradan demişken ufaktan şeye geçelim. Karakter. Hem karakter Aynen. dinamikleri hem kas seçimleri hem oyunculuklar kısmına geçelim. Şimdi ben bir kere birazcık dediğin noktadan topu alayım. Abicim bu Bella Ramsey. Baba sen oyunculuğu unuttun mu 2 yılda? Yani böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey olamaz. Bir insan 1. sezonla 2. sezon arasında bu kadar performans düşüklüğü yaşayamaz abi. En son bunu Gladiator 2'de, Gladiator 1'de oynayan Çok iyi ablada evet. görmüştük. Abi o abla direkt salmış Hayır ya o abla bırakmış ama o ablanın üstünden bir 25 yıl geçiyor Ona anladın hak mı? veriyorum abi. Ona hak Yani veriyorum. 2000 küsür şey yani Harbiden 25 yıl var 2024. arada yani. 22 basıyor. yıl geçmiş aradan yani. O orada kopmuş
Bir de kadın şeyler. yaşlanmış falan. Hadi onu yedir. Abi Bella Ramsey sen artık prime'ındasın kardeşim. Gençsin, kendini geliştiriyorsun falan. Olma sebepleri ekstra sebepler var. Bir kere Bella Ramsey'in makyajını yapan ekip. Abicim siz hiç yaşlanma diye bir şey bilmiyorsunuz. Ya Tertemiz abi. 5 yıl, hayır 5 yıl sonra nasıl daha genç gözükebilir oğlum aynı Olay abi karakter? 5 yıl sonra olması da hep yüzü temiz abi. Ya evet çok kötü. Hep yumurta akı sürmüşsün gibi yüzüne, anladın mı? Abi çok kötü. Yani bu Bella Ramsey bu sezonun en kötü detaylarından bir tanesi. Yani acayip kötü bir detay. Çok Detay kötü değil abi, oynuyor. sürekli görüyoruz. Detay bu değil abi. Direkt bir Abi unsur yani. yani böyle bir şey olamaz ya. Mimiksiz oynuyor, kötü oynuyor. Dina'yla dinamiği çok kötü. Isabel Merst ona eşlik etmeye çalışıyor. Hatta ondan çok daha iyi oynuyor bu Evet. sezonda Isabel. Abi Isabel'i de düşürüyor. Yani benim anladığım Bella Ramsey ile Pedro Pascal çok iyi bir duo olmuşlar. Pedro Pascal yani karakteri öldükten sonra Bella Ramsey'nin performansı direkt çöp. Yok yani. Böyle bir şey olamaz ama ben bunu kabul etmiyorum kendi açımdan. Onun dışında ufaktan bir iki bir şey daha değineyim sana öyle vereyim. Tamam. Bu sezon Tommy ve Jesse'nin Dur dizideki atlamayalım. Bir atlamayalım. Dur, o karakterlere ben de geleceğim çünkü. Şey üstünden gidelim. ben Dina ve çok şeyden bahsedelim. tamam Rachel. okey olur. Bu konuda bir şey daha ekleyeyim. Abby'yi Catelyn Dever oynuyor. Abi Daha çok Abby'yi eli. oynayan karakter aynı Ellie mesela. Yani Catelyn Dever niye Ellie olmadı mesela anladın mı? Böyle derim. Yani ki Catelyn Dever bence daha iyi bir oyuncu ve Abby'yi iyi oynuyor yani. Çok uygun mesela. Niye yani? Neden? Ki bunu deme sebebim bak tekrar söylüyorum. Bella Ramsey ilk sezon bayılmış bir insanım. Evet. Gerçekten çok beğendim. Şeylere katılıyordum. Cast seçimi kötü falan filan. Evet. Hiç izlemeden önce ben de diyordum ulan hiç benzemiyor falan da. Kız gerçekten çok iyi oynuyordu ama ikinci sezon hakikaten yani böyle illallah ettirdi. Acayip kötüydü ya. İşte sana Dina ve Ellie dinamiği için bırakıyorum topu atıyorum. Tamam abi. Yani şöyle Eli konusunda sezon başladığında zaten direkt anlıyorsun ki ya bu Eli oyundaki Eli zaten değil. Tamam. Değil abi. Tamam, ikinci oyunda da sinir bozan ergen tavırları vardı. Ama burada abi direkt anlıyorsun. Böyle garip garip yükseliyor, bağırıyor falan. Anladın mı? Tamam dedim. Bak, ben bunu dedim kabul ediyorum. Böyle izleyeceğim diziyi. Tamam mı? Yine nötr bakmaya çalışacağım. Abi onun dışında şimdi aradan 5 yıl geçiyor. Hiçbir Çok kötü değişiklik ya. yok ya. Hiçbir Ya çok değişiklik kötü. yok. Daha da gençleşiyor dediğim gibi. Olmaz abi bu olacak iş değil Ve ya. abi şöyle oyunun motion capture o kadar başarılı ki belki üstüne bir oyun yok hala. Belki değil yok muhtemelen. Ha şey var, Microsoft'un bir oyunu vardı. Ama o bu kadar uzun soluklu ve gameplay çeşitli bir oyun değil. Neyse o ayrı konu. Şimdi böyle olunca insanın aklı sürekli oraya gidiyor. Aga ister istemez kıyaslarsın Evet zaten. çünkü bir de ilk oyunda küçük olduğu için zaten o kadar fazla yüz detayı bilmem ne. Zaten çocuksu bir surat onu kurtarıyordu yine. Şimdi burada öyle bir şey yok. Abi Daha 5 yıl 5. 5 yıl önceki fotoğrafımızı koyalım mı buraya aradaki ne kadar fark var görelim istersen yani. 5 o anladın katı mı? lazer falan. A- Ya böyle bir şey olabilir mi oğlum? 5 yıl önce yani Pedro Pascal'a makyaj yapmışlar. Adamın bütün ense tıraşı bembeyaz Evet. olmuş. Favoriler beyaz, sakal beyazlamış. Ki Herkes çökmüş. aynen. Bella Ramsey 10 yaşında geliyor böyle falan. Ki abi şöyle, hadi diyelim bunu kabul et. Oyundaki gibi aynı gömleği giydirme. Aynı saç tarzını yaptırtma. Değil mi? Bir şeye git, bir farklılığa git. Abi öyle olunca daha da gözüne batıyor. Birebir aynı şeyleri giyiyor oğlum oyunda. Anladın mı? Hani Evet ha evet. biz giymişiz elinin o gömleğini, ha ona giydirmişler. Aga zaten Ellie'yi ben oynasam 2 sezon daha iyi oynardım öyle diyeyim yani. Abi o close-up shotlar böyle. Abi böyle kameraya giriyor, anladın mı? Başka hiçbir karaktere yok onlar. Abi Isabel nasıl gülmedi mesela? O close shot'ta yüz yüze falan bakıyorlar ya ben patlardım mesela yani. Hani çok kötü oynuyor çünkü yani hani Mimik yok tipsel abi. olarak söylemiyorum. Böyle duruyor. Gerçekten Evet öyle duruyor yarın abi. bak böyle bak. Yarın zombi keseceğiz. Geliyorsun. Joel Gidiyoruz. öldü. Yarın 6 Joel öldü. Bu ne oğlum bu Giderken ya mezarına uğrarım. Dur ona da geleceğiz. Tamam. Şeyle devam ya edelim. Karakterlerden. Bunun sonu yok ya çünkü. karakterlerden aynen ya eleştirinin sonu yok. 3 karakterden bahsedeceğim kendi adıma. Onun dışında ekstra bir karakterden Hı. bahsetmeyeceğim. Tommy ve Jesse bence burada çok iyi eklenti olmuş. İki karakteri Ben daha oyundakinden daha derinlikli. çok beğendim. Kesinlikle ben de daha çok beğendim. Terapist karakteri kadının adını unuttum. Ben de unuttum. Çok iyi eklendi. Hemen Gale. 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 Normal aktrisini de bulalım. Getiriyorum Catherine performans. O'Hara. Catherine O'Hara da inanılmaz oynuyor bence. O üzgün sahneleri Bana şey çok iyi hissini oynuyor. verdi. Aynı kadın değil değil mi? Şu an emin değilim ama. Şey Bear'daki şeyin annesi. Bizimkilerin Değil. annesi. Değil, Değil değil mi? değil, Onun değil, çok değil, vibe'ını değil, verdi. Şey kafa değil. olarak. O kadın da çok iyi oyuncu bu Evet. arada. Yani bu üç karakter olumlu olmuş. Çok beğendiğim bir karakter. Abi Isaac karakteri bence ben birazcık daha fazla izleseydim favori karakterim olurdu Isaac karakteri. Ya zaten Çok beğendim Jeffrey Wright Isaac. çok iyi oyuncu. Jeff Ama Wright orada inanılmaz bir adam. abi orada İnanılmaz dediğin bir gibi adam. Abby'nin üstünden onu ilerletecekler. Çünkü Abby'nin kumandanı ve Abby'yi de Ya seviyor. büyük ihtimalle orada flashback bölümlerinde Isaac'i daha fazla görürüz ama ben bu sezon üzerinde kendi fikrimi söyleyeyim. Kesinlikle klan
ve Isaac'i, farklı klanları ve Isaac'i daha fazla görmeliyiz. Abi 7 bölüm bir kere az. Bu bir. Bu bir zaten ayrı bir teknik problem de. Evet. Onun dışında 7 bölüm yapacaksan birazcık bölüm sürelerini uzatıp, Ki bölüm tamam mı? süreleri Ya kısa bizi değil. Hepsi çoğu bir saate yakın. ya aga gene ya 10'ar dakika daha eklenilebilir yani. Bu kesinlikle kaldırılabilecek bütçeleri var. Tabii Hem canım. Isaac'i daha fazla görebilirdik hem de abi dini tarikat var. Şehirdeki askerler var. Bu askerlere isyan edenler var. Öbür şehirde yaşayan işte Tomigil var. Bir de grup halinde dolaşmaya çıkanlar var. Abi Aynen. bir sürü karakter var. Ama biz paso Eli Dina hamile. Eli Dina, Eli duruyor. Dina ağlıyor. Ya o kadar kötü ki zombi yok. Klan yok. Isaac yok. Ne var baba bu ikinci sezonda? Bir bok yok. Yok gerçekten öyle abi, haklısın yani. Yani Yapacak bir hani şey yok. bu benim için çok ekstra kötü oldu. Dediğin gibi 3. sezon Catelyn Dever'ın performansını acayip merak ediyorum. Yani büyük ihtimalle Abi diziyi o bu alıp bir sahnelerde seviye, iyi oynuyor. Bu evet, sahneler gayet ondan iyi. zaten merak duygumu geliştiriyor. Büyük ihtimalle diziyi bir tık ileri atacaktır benim için. Tabii çoğunlukla onu göreceğimiz için evet, bu büyük ihtimalle artı yazar yani. Bir de Tommy'nin aktörünü çok Ben de beğeniyorum bu abi Tommy dizide. çok iyi ya. Abi oyunda çok salak Tommy ya. Evet bak ondan Tam bir dolayı burada hovarda ya. çok beğeniyorum. Tam bir Yani lavuk ya. Burada daha olgun. baba ya o babacan şeyi onda da var. Yani benim ekstra karakterlerle ilgili ve klanlarla ilgili ekleyeceğim şey bu. Özellikle abi bu dini klan ne yapıyor abi? Halalo 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 insanları asıyorlar. Niye? Öyle. Orada hani bir eklenti. Devam için 39.99 yani bu yani ne bileyim Abi işte agam bu orada kadar şöyle yani. bir olay var. Şimdi Abby bunların daha çok içinde. Bu Wolf klanında ya. Ve hatırlarsan bir tane küçük bir çocukla etkileşime giriyor. Evet hatırlıyorum. Hatırlarsın o dini tarikattan. Büyük ihtimal orada ilerletecekler konuyu. Umuyorum yani. O yüzden Allah'ım. ben bunları hani o kadar şey yazmıyorum. Eksi yazmıyorum. Bunlara gelene kadar daha çünkü Çok şey var. çok şey var abi zaten. Şimdi ben bir şeye değinmek istiyorum artı olarak. Bu demokratik şey güzel olmuş. Meclis var. Bunu görüyoruz. Az çok. En azından meclis sahnesi var. O bile Evet, çok birkaç artı bir tane şey. o güzel bir eklenti. Orada şöyle bir şey var. Şimdi 3. bölüm başladığında aradan 3 ay geçiyor. Oyunda böyle değil. Oyunda hala o sıcak. O intikam hissi, tamam mı? Hem oyuncu olarak, oradaki karakterler olarak zaten onun şeyindesin. Şimdi burada 3 ay geçiyor. Dedim ki çok ilginç. Bu çünkü direkt hikayenin seyrini değiştiriyor. Ve bir sürü kayıpları da var ya. Evet. Bu işte intikam olayını şey yapıyor, soğutuyor. Biraz daha geri plana atıyor. Ve bu bence çok güzel bir eklentiydi. Yani bunu sonuca ulaştıramıyorlar, o ayrı. Ama 3. bölüm başında dedim ki vay dedim. Bak bu ilginç bir pencere açabilir. Hani Hiçbir çünkü pencere açmadı. hiç pencere açmıyor abi. Ama dediğimi anladın değil mi? Onun tohumunu atıyor ama bir yere bağlanmıyor. Çünkü Abi ikinci bölümün bu sonunda abi bir dizinin sürü kayıp oluyor bilmem ne falan filan. Evet arkalarından adam yollayamazlar falan filan. İşte ama bunu işte göremiyoruz yani. Bak dediğim gibi ikinci sezon problemlerinden abi bir bunu tanesi de bu. görüyorsun sonra kurabiye gömüyorlar falan. Aynen abi. Mesela bak ben tek tek bu dediğin şey çok hoşuma gitti. Tek tek örnek vereyim. İlk başta dediğim gibi bak zombiler aynı şekilde. Bir zeki zombi gösteriyorlar. Plotu yok. İkincisi zombilerle ilgili gene. Havadan bulaşma mekanizması var. Partikül halinde bulaşıyor hatta. Bu ilk sezonda yok muydu sporlardan bulaşma olayı? Ben hatırlamıyorum. Sanki Bu evet kadar birinci sezonda kaldırmışlardı. yani Doğru. bu Öyle bir şey olması bak bu lazım. bu da bir gelişime yol açmış. Evet var mı var. Onun dışında abi klanları görüyoruz da ya dizi izliyoruz ya yani ben izlediğim klanın ne olduğunu görmek istiyorum yani her şey. Böyle bak mesela sezon mantığı bu olamaz. Biz koyalım klanı. Bunlar izlesin. 3'te açıklarız. Böyle dizi izlenmez oğlum. Evet. Bu dizi mantığına aykırı. Bir anlatırsın yani. En kötü parça parça yama şeklinde anlatırsın. Sezona yedirirsin yani. Benim istediğim o 10'ar dakikadan dediğim kasıt oydu yani. Ya onun dışında işte bu 3 ay mevzusu, o 5 yıl mevzusu. Abi bunların senaryo bazında hiçbir şeye yol açmıyor. Sadece var olmak için varlar. Çok mu iyi detaylar? Kesinlikle çok iyi detaylar. Mesela meclis var. Bir tane meclis sahnesi oluyor. Çok güzel Bu o mesela. kadar. Ama güzel. Ha, Yine iyi güzel mi? detay. Güzel. Ama hani diziyi böyle bir level atlayışına götürmüyor. Bu bence çok büyük bir eksi. Yani bu Tabii ilk sezondaki eklentiler gerçekten çok büyük derinlik katıyor. evet abi. Abi ilk sezondaki 3. bölümü tek geçelim yani. Abi o O inanılmaz mı? inanılmaz. O İnanılmaz inanılmaz abi mesela. gerçekten. O bölümü aç izle bak. Bağımsız bak. Hiç diziden bağımsız aç izle abi. Direkt film gibi izlersin. Abi Sonra o şeyin kapatırsın. var Absolute sinema şeyi. O ya koyalım buraya. Gerçekten öyle. O. Bu Gerçekten öyle. sezonu koy. Absolute S amına koyayım yani. Küfür ettirdi bana. Ya inanılmaz ya ben artık gerçekten ne desem bilemiyorum bu sezonla ilgili. Şöyle notlarıma bakayım. Atladığım bir şey varsa hemen ekleyeyim. Bir tek bak, Hı. bir tek şeye ekleyeyim. Oradan belki senin dediğine yol açar. Dizinin geneliyle ilgili iki şey söyleyeceğim. Bir kere flashback bölümleri her zaman çok iyi dizide. Asla şey yapmıyor. O oyunda da en güçlü Üzmüyor. taraf mesela.
Ama orada şöyle bir eksi var. Devam et. Yani bu 6. bölüm özellikle mesela o 3-4-5'i izledikten sonra moral iğrenç, bu diziyle ilgili Allah kahretsin ben ne izliyorum diyorsun falan filan. Bir anda 6. bölüm geliyor. Evet, yerli mi tartışılır ama insanı böyle bir olumlu hissettiriyor. Gene Pedro Pascal'a yazar, o ayrı bir konu. Onun dışında bu sezonda ikisi için de ayrı ayrı yorum alırım. Abi bu sezonda belli başlı aksiyon sahneleri var ki aşırı kötü. Abi bir tane Bu abi. abi o kol yani zombi geliyor, Oradaki tamam mı? bağırış falan. Abi oralar. Bak Dina böyle ay 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 yapıyor. Ya Eli ne kadar büyük bir kız olabilir yani. Kolunu uzatıyor zombiye. La zombi bütün yutar onu abi yani Evet ya, kol. bunu görüp zombiler parçalıyor oğlum. Hani seni ısırdım, sen artık zombisin deyip salmıyor. Ya bu şey gibi bir şey, köpek balığına kolunu uzatmayla aynı yani. Bunun garantisi ya, bilmiyorum ya. Abi çok Ki kötü böyle işte iki bir sahne var bak. Hadi bir abi tane olsa hadi yine yersin tutup de. koparsa mesela böyle bir avuç deri koptu, tamam mı? Kanlar fışkırıyor falan. Derim tamam ya, inandık. Abi hiçbir şey yok böyle, hani benim seni ısırmam gibi Evet, iki aynen. diş olmaz abicim. Yani bunlar çok önemli detaylar. Oradaki o ısırık dizinin genelini etkileyecek bir problem olmalı. Olmuyor. Dizi işte dediğim. Bunun üstüne daha da büyük ısırılma sahnesi geliyor bir de. Çok Heh, bir de mantıklı bir o şey. var, doğru. 3 tane zombi atlıyor, yerde böyle çırpınıyor sanki gidiyorlar gibi. Ama Yapmayın lan, yapmayın. gerçekten öyle ama ya. Abi böyle falan yapıyor yani. Çok kötü ya. Vallahi Çok diyecek bir kötü şey yok. Hani tarafları var. onun dışında ekstra benim ekleyebileceğim bir finalliyle ilgili, en azından o twist'i oyunla ilgili geçiş yerini vermiş. O bile olumlu bir şey. Çok kötü bir final olduğunu düşünmüyorum ben. Dur bir Gene finale vasat gelme, bir. dur. Finale gelme. Ben birkaç şeyden daha bahsedeyim. Ha, sen şu senin şeyle ilgili fikirlerini alayım. Hem aksiyon sahneleriyle ilgili hem de flashback bölümlerle ilgili ve kendi yorumlarını alayım. Ondan sonra geçelim Abi finale. aksiyon sahneleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi bu oyun daha uzun. Bu oyun gerçekten 25-30 saate varıyor. Kısa bir Hemen süre hemen bir değil. 5-6 saat falan daha uzun diye biliyorum. Aşağı yukarı. Ben o saatte bitir. Abi yok, daha oynarsın. İşte ses kayıtları var, bilmem ne var. Oynarsın. Ben ortalama bir süre veriyorum. Gerçekten öyle. 25-30 saat ve bu çok uzun bir süre. İyi bir süre. İyi bir süre, iyi bir süre. Ya iyi bir süre derken hani hatırı sayılır derecede uzun bir süre bu tür bir oyun için. Abi ilk oyun mesela 7-8 saatte bitiyor. Yani ilk sezon zaten 9 bölüm olması lazım. Bayağı güzel yediriyor. Bazı gameplay yerlerinde olarak atlayarak. Öyle bir şey olmuyor yani. Bunu hiç organik veremiyor. Tamam mı? Abi çünkü sen diyorsun ki bak 25 saat diyorsun. Öbür oyunda 10 saat diyelim. Tamam mı? Hatta buna Yuvarlayalım. yarısına kadar gördüm. Hadi 12 saat. Ha bak, Tamam mı? 12 saat. Abi 12 saati 7 bölümde anlatıp 10 saati 9 bölümde anlatmak zaten oran orantıya ters bir kere. Tabii oran orantıya ters. Bir de ikinci oyunun kurgusuyla da alakalı. Yani ikinci oyunun gerçekten zaman zaman düştüğü yerler oluyor. Hikayeden koptu. Oynanış olarak çok güzel. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama hikaye bazında baktığında kurgu olarak gerçekten bazen düşüyor. Çünkü çok uzun yani. Oynanış açısından baktığında hiç problem değil abi. Yani çok başarılı olduğu için o sorun değil. Ama hikaye açısından kesinlikle böyle. Ama bunu diziye veremiyor abi. Yani Sıfır ya. çok hızlı oluyor gibi aksiyon sahneleri. Bir yandan yavaş oluyor. Bir yandan hiçbir amacı yok. Gerginliği yok. Abi bir anda o dini tarikat saldırıyor. Bir anda İşte ormandasın. diyorum ya abi. Bir anda Nora'yı buluyor. Oğlum Nora'yı nasıl buluyor lan? İşte bugün şeydeyim, bugün şehir merkezindeyim, Gerçekten bugün öyle. şeydeyim. Meydanda beni bulursun yani. Gerçekten Seattle'da beni bulursun. Ya abi Nora'yı nasıl buluyor? Ben orayı vallahi kaçırmışım herhalde. Koklayarak falan herhalde. Aga şeyler de çok kötü bak. Buradan hafif Hayır, Nora'yı finalde nasıl bulduğunu hatırlıyor musun? Ciddi soruyorum. Abi random hatırlamıyorum. bulmuyor mu Nora'yı lan? Hastaneye giriyor. Abi aga işte bak finalde ondan da bahsedecektim. Abi bu mekan geçişleri de kötü. Bir anda Seattle'da, bir anda binada, bir anda hani o ara ya Last of Us O izliyoruz derinlik ya. hissi hiç yok. Hani ara geçiş Ölçek mesela yok Last of abi. Us'ta atıyorum yan dizi çıktı, tamam mı? Abi bir şehirden bir şehire gitmesini bile çok rahat 6 bölüm anlatabilecek mini dizi yapılır. Bak Öyle şimdi bir bir örnek vereceğim sana. materyali var yani. Şimdi bak, ilk sezonu düşün. Abi ilk sezonun zaman aralığını hatırlıyor musun sen? Ne kadar bir zamanda geçti? Tam hatırlamıyorum bu arada. Ee, mevsim mevsim gidiyordu, hatırlıyor musun? Yani Ha ay evet, ay onu gitmişti. hatırlıyorum. Abi Evet mesela onu evet, onu hatırlıyorum. hissediyorsun. Bak burada gün Sıfır. oluyor. Seattle Day 1 yazıyor, Seattle Day 2 yazıyor oyundaki gibi, okey. Abi ama kayıp bir zaman var orada, anladın mı? Abi uçuyorsun ki bak, ben o D1 D2 unutmuşum mesela. Hani öyle diyeyim sana. Ben de hani hiçbir derinlik yaratmamış, öyle diyeyim. Çünkü abi Hiç dediğim gibi hissettirmiyor. Gün bir olmuş, 2 olmuş. bak, buna çok saçma bir örnek vereceğim. Russo Brothers'ların Grey Man diye bir film vardı. Hatırlıyorum ama Yeni izlemedim. çıktı. Bak abi, onda da aynı problem vardı mesela. Bir yanda İtalya'da, bir yanda Amerika'da, hani ara yol yok. Hani nasıl Ama abi gitti? bak, o bir film en azından. Bak filmde bunu bir tık daha şey yapabiliyorsun. Aga hiç yediremiyor. Buradaki gibi. Hani diyorsun ya, o arası kayıp. Kayıp işte, yok. Abi ben böyle dizi izlerken bir anda eli şeye silah tutarken gördüm yani.
Aralar yok bende. Bir anda kayıkta, bir anda yüzüyor. Hastanede Sonra bir anda yakalıyorlar. Sonra yine kayıpta. aynen abi yani falan gibi bir final bölümü yani. Benim Abi için çok çok vasat. Bir tek o işte kadını vurdu. Kadının adını unuttum gene. Son final sahnesinde hamile kadını ben vururken ki yani o sahne güzel. Orada hissediyorsun duyguyu. Ama oraya gelesiye kadar seni zaten sezon çoktan kaybetmiş oluyor yani. çok random buluyor onları da. Ya bilmiyorum ya. Yani Lame'di aga lame. Ağır lame'di ya belli yerler. O kollar, mollar, abi çok şey zombiler. gibi hissettirdi. Şimdi şey de dedik ya. O zaman hissini, mekan hissini alamadım. Abi Game of Thrones'un son sezonlarına doğru. Bu da yaşadı. Abi ulaşım aracı dediğinde bir tek at var ya mesela. Abi sen izliyorsun orada, tamam mı? Önceki sezonları. Abi Tın tın koskoca tın kıta ağır ağır tamam mı? gidiyorlar. Westeros abi. Ulan bir sezon geçiyor karakterin ulaşması falan. Abi son sezonlara bir geliyorsun. Oraya gidiyor. Buraya gidiyor. Öbür karakterden daha hızlı varıyor. Abi mesela şeyin takibini yapabiliyor Şeyde musun? hatırlıyor musun ya? Yüzüklerin Efendisi'nin dizisinde Galadriel yüzerek karşıya geçtiydi. Abi bu da bir örnek. Bu da bir örnek. Ya işte yani o seviye bir şey. Ya abi kayıp bir sezon. Dediğimiz gibi ki bak otursak yani video oldu 40-50 dakika. Abi artık bir Otursak bir saat daha 40 konuşuruz da ben daha konuşacağım, ben birkaç şey daha var. hani otursak bir 40 dakika daha eleştiririm kendi açımdan öyle söyleyeyim. Alp'e oyunla ilgili ve hani genel ekstra eklentisiyle ilgili sözü bırakmadan önce ben sezon puanımı vereyim. İlk sezon puanımı vereyim. İlk sezon 9,5 verirdim. Bu sezon 6 verdim. Ortalaması da zaten şu an ekranda gözüküyor 8. 6 vermem bile bu sezona mucize. Hani gene dizinin atmosferi ve iki tane Evet çok abi. iyi bölüme Çünkü baktı. Yani prodüksiyon sadece var yine, anladın mı? Yine yani kurtarıyor bir şekilde. 2-3 tane minik detay ve 2-3 tane bölüm beni böyle aldı. 6 puanında tuttu Çok yani. tutarsız ama Yoksa işte ya. Çok tutarsız yani. çok yani random yazılmış bir sezon gibi. Ya benim kendi adıma ekstra ekleyeceğim şeyler yok. O yüzden Alp'e bırakıyorum Tamam, biraz ben sözü. Birazcık o bölüm tamamlasın. bölüm birkaç not almıştım. Onlara bir değineyim. Onları birazcık at sonra şey yapalım. Ee, abi bak bir şeyi not almışım. Şimdi ırk değişikliği mevzu. Şimdi ilk sezonda Dominik'in karısını gördük mü hatırlamıyorum. Maria'yı. Görmüyoruz ya. Ya Değil da mi? çok az görüyoruz. Belki de. Normalde o kadın sarışın. Burada işte siyah yapmışlar falan. Yani çok önemli Aynen. değil. Kesinlikle önemli değil abi. Kadın iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Birkaç güzel diyaloğu var. Bunlar okey. Bunu bir konuşalım dedim. Hani Kadın adı neydi onu da hemen alalım bu arada ismen. bak orada. Sen devam et ben ismine Ee, bakayım. çünkü abi neden? Mesela o karakterin ırk açısından bir önemi yok ya. Rutina Bence Wesley. Aynen. iyi oynuyorsa iyi oynar. Bu kadar basit. Aynen. Kesin. Harry Potter kastı der. Geçerim bunu. Bunu zaten çok O, konuştuk yani. o ayrı. Aynen Öyle o buna ayrı bir bir konu. değinmek istedim. Bu şey de havada kaldı. Mantar borunun içinden ilerliyor ya. Aga işte yani zombileri çağırmış oluyor. Sonra hani o borulardakinlere ne oldu? Aynen O mesela hani onu sonra ne oldu yok bilmiyoruz kayıp. işte. Kayıp orası. Üçüncü bölümde de gördüğümüz Seth karakteri. O güzel bir eklenti. Set Oyunda bu iyi kadar eklenti. detaylı Set değil. iyi eklenti. Hani Joel'a saygı duyması, işte şey olması, hani ona pasta yapması falan. Özellikle beşinci bölümde gördüğümüz şeyler. İşte yardım etmesi, atı getirmesi falan. Bak bunlar güzel eklentiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunlar gayet güzel. Sonra dördüncü bölümde abi işkence sahnesi güzel. Tarikattan birini yakalıyor ya, Aa evet çıkarıyor. Isaac. Evet, çok iyi O sahne. sahne güzeldi. O gerçekten fena bir sahne değil. Oradaki diyalog güzeldi. Hani orada şey oluyor ya, işte ilk Abi siz Jeffrey Wright yaptınız. ya. İşte ilk siz Abi bize Jeffrey Wright saldırdınız ya. falan filan. Diyor. Nereye varacak bu diyor falan. O mesela gerçekten dizinin ana temasını oluşturuyor. İkinci sezon olması ve ikinci oyun. Çünkü olay burada şey ya, intikam döngüsünü kırmak üstüne ya. İntikam Doğru. iyi bir şey değil. Mesela o çok güzel özetliyor abi. Ben onu öldürdüm, işte sen Joel'u öldürdün, ben Abby'yi öldürdüm, işte ben onun arkadaşını öldürdüm falan. O Sonu mesela çok yok. güzel. O güzel bir eklenti. Güzel bir özeti var. Onun dışında Dina hakkında abi şey güzel. Seslerle ayırt edebiliyor ya. Kaç zombi olduğunu. Aa evet. Belirtiyor. Bak Bak ben o onu güzel bir unutmuştum. eklenti. Ha, onu bir not almışım. O güzel bir eklenti. Ha, abi aklıma geldi. Abi bu arada uzatıyorum gibi ama konuşalım yani. Abi bu sezon Eli niye salak? Ya bana Eli deme ya. Hayır, bunu gerçekten soruyorum. Gerçekten salak ama. Ve bunu kendi de kabul ediyor. Hatırlıyor musun sen? Dina plan çiziyor, bir şey yapıyor. İşte rotaları belirliyor. Eli tamam diyor ama koyup gidiyorlar. Falan yapıyor işte. O ne demek biliyorum, bilmem ne falan. Abi Eli hiç böyle bir karakter değil. Eli akıllı bir kız lan. Hatırlıyorsun değil mi o sahneyi? Abi Abi böyle bir sürü sahne var. Abi Ellie ikinci sezonunda böyle şey ya. Hayattan ümidi kesmiş baba gibi amına koyayım. Hani hiçbir şey düşünmüyor. İçgüdüsel tamamen. Abi Hadi bunu binek bize ver ama kayaya. işte ya. Bunu bize ver yani, anladın mı? Biz bunu Yok agam kayıp. varsayamayız ki. Kayıp işte. Diyelim ki kızın kafası gitmiş. Ama diyemeyiz Temayı yani. ver bari. Abi ben Joel'un ölümüyle Ellie'nin duygusal şeyini bile Bir eşleştiremedim ki bu tane şey sezonda. atıyor. Kahve çekirdeği atıyor falan. Kahve Hani bir çekirdeği güzel bir detay. Onun bağlandığı yani. Ama yani onun sunum şekli çok kötü abi. Abi kötü ya kötü. Eşleştiremiyorsun kafada yani. Empati kuramıyorsun karakterle. Ellie'nin
şeye geçtiği yani interaction ettiği herhangi bir Türkçe unuttum. Interaction ettiği herhangi bir karakterle o sahnede bağ kuramıyorsun abi. Hayır abi. Kimle etkileşimi varsa o olmuyor İptal yani. o sahne kayıp. Çok kötü abi bu hani bu Bella Ramsey için de çok kötü bir şey. Yani bu çok eksi yazıyor yani. Abi bir de Marvel'da Rogue Mok diyorlar. Bak Marvel Ya aman geçen diyeyim attın ya ha. sana. Ha, sonra bir haber Sikerim vardı. belanızı. Steve Ryde oynayacakmış falan. Abi Allah küfür aşkına ya. ettirmeyin. Ki oynar Saçma okey. sapan. Kastı gider de neyse. Abi hayır ya hayır yapma Marvel ha aman ha. Abi laçkalaştım artık bahsettikçe Normal abi. sinir uçları boşaldı benim. Dina'nın intikam motivasyonu Ellie'den daha yüksek olması bence çok büyük bir eksi. Abi gene Eli'ye geliyor konu çok kötü Abicim ya. gelecek zaten bu ana karakter abi. Bunun üstünden gidiyor yani. İkinci oyun sezon böyle. Abi şey Kötü. sahnesi vardı bak hatırladım. Şimdi Eli Dina'nın hamile olduğunu öğrendikten Onu sonra atladık evet. Bak ona daha hayır. gelememişiz bile. Ertesi gün gelmemesini istiyor ya. Hani yola çıkacak. Evet. Aga oradaki ikna sahnesi. Ben hayatımda daha kötü bir şey dinlemedim yani. Ha, Gelme ha. evet. Dina'nın tamam mı? Çocuğumuz var ha falan böyle saçma Dina'nın sapan. tamam mı? Ellie'den daha yüksek bir motivasyona sahip olmasına rağmen çok daha kolay vazgeçmesi. Direkt işte Abby'yi öldürmüştü. Aa tamam ya. Abby'yi öldürdüyse ben dönüyorum hemen. Kendim Vallahi bir dönüyor. radyolu oyum. Böyle olmuyor mu? Böyle oluyor ve dönüyor abi. Abi çok kötü ya. Baya Yani kötü. ilk diyorsun tamam. Bak, Dina'nın ne dedim işte ilk konuşurken Dina'nın da Joel'a yakın olması güzel bir eklenti. Motivasyon katıyor. Ama abi sen bunu yükselttiysen bunu böyle kesmen daha kötü yapıyor. Abi Böyle çok olunca diyorsun ki ağır kötü keşke ya. yapmasaydın hiç. Eklemeseydin ilk başta. Ağır kötü ya. Ağır Yani kötü yani. öncüler ama sonuçta çöküyor yani. Abi ondan sonra da güzel bir eklenti. 6. bölümde açılış sahnesi. Babaları geliyor ya polis. Joel'la Tommy'nin. Evet. O sahne güzeldi O abi. güzel. Ben Aga oyuncuyu bak çok gene seviyorum diyorum. zaten Tony Dalton. Flashback'lerde bu dizi çok iyi. Bu Ya, iyi bir eklenti. Normalde oyunda yok. Çok güzel abi oradaki şey falan filan. Ben iyi baba olamadım falan. Ben çocuğuma bir mandalina alamayacak mıyım diye. Biri açıyor falan. Yani gerçekten güzel. İşte Tommy'yi hep koruduğunu görüyoruz vesaire. Joel'un gitar yapım sahneleri çok güzel abi. Bence de güzel. Onlar oyunda yok diye hatırlıyorum o kadar. Ya ama agacım yani Joel'un gitarı bunlar çok side yani yan şeyler İşte bunlar. kesinlikle abi. Kurtarmıyor işte. Yan oğlu yan yani. Joel'un gitar yapımını beğenmem. Dizi o kadar güzel olacak ki yanda olan minik olayları da öne atsın. Yani Kesinlikle abi. Tek başına abi bölüm bak olarak izle. 50 dakikadır ayrı ayrı o kadar fazla şey saydık ki bak vallahi aklıma daha gelir ya. Oğlum şey Tabii falan abi. vardı hani baba mı olacağım falan vardı hani ona falan Ona hani gelemedik girmiyoruz. ya. Ona girmeyelim artık. Ya o zaten olay bunun laçkalığı anladın mı? İşte o an öğreniyor ya. Buradayım babayım lan işte şurada babasın. Abi bir anda bir öpüşme falan. Random ama. Ya Abi o sahne de çok kötü ki. çok kötü Hani oğlum. duygusal olarak ikinci sezonda herhangi bir duygu kuramıyorsun. Dediğimiz gibi ana karakter Eli 50 tane şey saydık. 50 tanenin aşağı yukarı 48 tanesinde kötü olduğu için Eli duygusal olarak diziden yokum ben. İşte minik minik şeyler de varım. İşte gitarda varım. O hamile kadın ölürken varım. İşte Joel'un öldüğü sahnede bağırdığı yerde varım. İşte bunlar detay. Ama bunlar detay 2 ve bu saniyelik şeyleri saydı sayıyorsun işte. Bu kadar. ve bunların %80'inde Pedro Pascal var. Yani ben yeni karakterlerden duygusal olarak bir şey göremiyorum. Tommy var, Pedro Pascal var. Bunlar var yani. Tommy'nin karısı var. Bunlar ve bunların ekran süresiyle Dina'nın elinin ekran süresi bir tutulabilir mi abi bu dizide? Tutulamaz yani. Sonra ekstra bir flashback daha var. Abi Eugene karakteri. Orada onu öldürmesi Joel'un. Abi yani bak orada ne hoşuma gitmedi biliyor musun? Sanki adam kötü biri tamam mı? Kötülüğünden onu öldürmüş gibi. Hatırladın değil mi? Adam ısırılıyor oğlum zaten yani. Abi riski alamaz işte. Tamam orada Ellie yalan söylüyor da sen onunla o işte Firefly'ları öldürmesinde niye bir paralellik kurmaya çalışıyorsun? Aga ki paralellik kuruluyor. Joel'un garantici ve duygusal olduğunu görüyoruz iki sahnede. Yani Abicim evet ama adam oradaki iki olay aynı değil ki. ya hayır olay aynı değil de sonuç olarak hani karakterlerin verdiği Oradaki tepki tek ortak dışında şey yalan söylüyor olması. Şimdi yalan evet söyleme doğru. amaçları farklı abi. İki sahne çok güzel kendi başına. Yani oradaki adamın oyunculuğu o şey adamın adını unuttum. Tabii tabii. Ben Ünlü de bir unuttum adam da. aga ya. Neydi Joe bir şeydi hatırlamıyorum. Neyse. Abi yani o sahne çok güzeldi. İşte oraya şey yedirmesi. İşte birini seviyorsan yüzünü hep hatırlarsın görürsün. Abi orada mesela çok güzel. Ama işte bunu oturttuğun yer hiç hoş değil abi. Oyunda yoktu böyle bir şey diye hatırlıyorum. Tekrar yanlış olabilir. Joel'la Ellie'nin arasında neden kötüleştiğini göstermek için. Bir de böyle bir eklentiyi niye kullanıyorsun? Haksız mıyım abi? Sen ne düşünüyorsun? Nasıl Eli izleyeceğim onu düşünüyorum. Yani Çok bir az sonraki göreceğiz ki. sezon Az göreceğiz. aga az görelim de biraz yükseleyim diziye. Büyük ihtimal daha iyi olur bu sezon. Oyunculuk açısından özellikle daha az göreceğimiz Abi için. klan mılan vermezlerse ben gene sinir krizi geçiririm. Artık klan mılan anlatıp birazcık atmosferle ilgili bize bilgi vermeyeceklerse
Biz hani paso 2 tane kızın birbirinin peşinden silahla koşturmasını izleyeceksek siktir edin. Bu kadar prodüksiyona gerek yok abi. Şurada da çekeriz mahallede bunu yani. Hani buna biraz bize bir atmosfer verin yani. Hani hazır bir zombi apokaliptik güzel Seattle, Chicago bilmem ne Washington bir sürü rap yapıyorum. Ya bir şey verin abi bize yani. Bir de alacak tüfeğe çomakla Jesse'yi dövüp ateş edip Tommy'yi öldürecekse biz izlemeyelim yani 3. sezonda. İş oraya çıkacak. Var Bir mı de ekleyeceğin abi? son bir Hah şey. bir de son. Son bir şey abi. Flashback'lerin bence bir bölümde toplanmaması lazım. Söylemiştim sana zaten. Oyunda 6. bunlar bölüm daha için mi fazla. söylüyorsun bu? 6. bölüm için. Özellikle son flashback abi o kadar iyi bir yerde giriyor ki. Artık böyle sen de psikolojik olarak şey olmuşsun. Oyunda öyle ya. Oyunda öyle abi. Olmuşsun. Çok duygusal bir yerde giriyor ve gerçekten orada gözlerim dolduğunu hatırlıyorum. Burada ben unuttum bile sahneyi. Ve burada tüm flashback'leri hop bir celsede erittiler abi. Hem dizinin temposunu içine 5 ile 7 arasında o bölüm olmasa daha da kötü olacaktı benim açımdan. ya onu zorunda kalmışlar bence. Aga biz bunu çekelim Abi de. sezon olarak genel olarak yani sezon için çok problemli bir sezon. Ağır problemli. Yani kronik bir sürü problem var sezonun. Hani derinine gireriz, şehrinden gireriz, klanından gireriz, elisinden gireriz çıkamayız yani. Bir sürü Tamam problem şimdiden var. bir saat konuştuk yani. Yani yapacak bir Bir şey daha yok. söylemediğim bir sürü şey var yani. Kaç tane not aldım. Gerek yok yani daha fazla. Üzgünüz kısaca. İşte İlk yani sezon ben olsun. puanımı verdim. Alp'in de puanını alıp ufaktan kapanışa geçelim. Ya benim de 6 işte ya. Ya yine çok kötü diyemiyorum ama çok Yani vasat evet. abi. Çok vasat. Çok vasat. Vasat. Ağır vasat. Daha düz olamazdı ya. Çok tutarsız abi. Yordu. Vallahi Ağır yordu. Modumuzu Evet düşürmeye arkadaşlar. gittik yani. Evet arkadaşlar. Yani uzun zamandır Film Biyotik olsun gene olsun kanalda yaptığımız en detaylı incelemelerden biri oldu. Benim içime çok sindi. Daha edite girmeden Aynen. onu söyleyeyim. Alp'cim ağzına sağlık. Notlarına Evet. sağlık. 1 saat konuştuk. Yani Bir saat daha buna konuşursun. Vallahi konuşursun yani. kesinlikle konuşuruz. Buna düzgün bir timestamp ayarlayacağız izleyenlere. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bize lütfen geri dönüş, like, yorum, dislike Evet. fark etmeksizin Herhangi bize bir dönüt. yorum belirtmeyi unutmayın. Sizin yorumlarınız, işte like'larınız, insta yazdıklarınız bizim için önemli. Onları ekliyoruz. Manifest'teki yorumları okuyoruz. Mesela daha fazla Türkçe grup demişsiniz. Ona göre yöneliyoruz mesela. Atıyorum. Teşekkür ederiz. Biz kaçıyoruz. Antibiyotikle kalın.